Macarlar gerçekten Türk mü? Bu soru yeni değil. Yaklaşık 200 yıldır tartışılıyor. Ama son 20 yılda genetik verilerin devreye girmesiyle birlikte tartışma bambaşka bir boyuta taşındı. Çünkü artık sadece tarih kitaplarına değil, doğrudan 1000 yıl öncesine, ilk Macar toplulukların DNA'sına bakabiliyoruz. Ortaya çıkan tablo ise düşündüğümüzden biraz daha karmaşık. Bugün yaşayan Macarlar genetik olarak büyük ölçüde Orta Avrupalı. Çeklere, Slavlara, Avusturyalılara oldukça yakınlar. Peki 1000 yıl önce böyle miydiler? Bu sorunun cevabı için araştırmacılar Macarların Orta Avrupa'ya geldiği dönemdeki elit tabakayı temsil eden bireylerin kalıntılarını inceledi. Özellikle Arpad Hanedanı'na mensup Kral 3. Bela'nın kalıntılarından elde edilen DNA verileri kritik bir rol oynadı. Sonuç netti. İlk Macar toplulukları önemli ölçüde Orta Asya kökenli genetik bileşenler taşıyordu. Bu da doğal olarak şu klasik soruyu yeniden gündeme getirdi. Macarlar Türklerle akraba olabilir mi? Yoksa bu benzerlikler tarih boyunca yaşanan göçlerin ve karışımların bir sonucu mu? Aslında bu tartışma sadece tarihsel ya da genetik meselesi değil. Özellikle Macarlar açısından hala önemini koruyan bir kimlik tartışması. Macarlar bugün Avrupa'nın tam ortasında yaşıyor. Ancak hem dilleriyle hem de köken anlatılarıyla çevrelerindeki halklardan çok farklı bir yerde duruyorlar. Bu durum Macarlarda kaçınılmaz olarak şu soruya sebep oluyor. Biz gerçekten bu coğrafyanın yani Macaristan'ın, Avrupa'nın doğal bir parçası mıyız yoksa daha doğudan gelen farklı bir hikayenin devamı mıyız? İşte tam bu noktada Macarların Orta Asya, Hunlar ve Türklerle kurduğu duygusal bağ sadece bilimsel bir tartışma olmaktan çıkıyor. Daha geniş bir anlam kazanıyor. Geçmiş arayışı, aidiyet duygusu ve belki de bu yüzden bu konu yalnızca akademik makalelerde değil, Macar toplumunun hafızasında da canlı kalmaya devam ediyor. Üstelik mesele sadece genetik değil. Bir halkın kökenini anlamada en önemli ipuçlarından biri de biliyorsunuz konuşulan dil. Macarca çevresindeki ülkelerde konuşulan dillerin hiçbirisine benzemiyor. Bunun nedeni Macarcanın Hint-Avrupa dillerinden değil, Ural dil ailesinden gelmesi. Yani dil açısından en yakın akrabaları Fince ve Estonca. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda dil bilimciler Macarca ve Türkçedeki eklemeli yapı ve ünlü uyumu gibi benzerlikleri görünce bu iki dilin aslında aynı kökten geldiğini düşündü. Bu fikir uzun süre Altay dilleri teorisi başlığı altında tartışıldı. Ama bugün çoğu bilim insanı bu benzerlikleri bir akrabalık kanıtı olarak değil, dillerin zamanla benzer yapılar geliştirmesine ve tarihi ilişkilerin sonucuna bağlıyor. Macarca'da pek çok Türkçe kelime var. Tabii ki tesadüf değil. Bunun sebebi sandığımızın aksine sadece Osmanlı dönemi değil, çok daha önce Orta Asya'dan Doğu Avrupa'ya uzanan göçler sırasında Macarların farklı Türk topluluklarıyla uzun süre iç içe yaşaması. Hatta bu süreçte bir ölçüde genetik ve kültürel karışım söz konusu. Yani savaşlar, ticaret yolları ve birlikte yaşama deneyimi Macarcayı şekillendirdi. Bununla birlikte toplumsal hafıza ve kültürel kimlik her zaman bilimsel verilerle birebir örtüşmüyor. Macarların Türklere olan ilgisi de aslında yeni bir şey değil. Uzun zamandır Macarcanın Türkçe ile bağlantılı olduğu ya da Macarların Asya'daki Türk halklarıyla akraba olduğu fikri Macar halkında ama özellikle Turanizmus yani Turancılık fikrini benimseyen milliyetçi kesim arasında yaşamaya devam ediyor. Bugün Macaristan'da bazı gruplar kendilerini Hunlar ile ilişkilendiriyor. Bu Hun bağlantısı özellikle popüler kültürde ve milli kimlik tartışmalarında oldukça güçlü bir yer tutuyor. Hatta bu fikir zaman zaman organize girişimlere de dönüşmüş durumda. Macaristan'ın Avrupa Birliği sürecinin ilk yıllarında kendilerini Hun köken olarak tanımlayan bazı grupların bu kimliği resmi düzeyde tanıtma çabaları da olmuştu. Bu yaklaşım sadece bireysel bir inanç olarak da kalmıyor. Örneğin kurultay gibi etkinliklerde açıkça ifade ediliyor. Bu organizasyonlarda Orta Asya'dan gelen topluluklarla sembolik bağlar kuruluyor. Türkiye'nin de dahil olduğu daha geniş bir Turan dünyası vurgulanıyor. Peki bu algının tarihsel bir temeli var mı?
Bu noktada sıkça verilen örneklerden biri Macar kutsal tacı. 11. yüzyılda Bizans İmparatorluğu ile bağlantılı olarak şekillenen bu tacın üzerindeki yazılar Grekçe. Ve burada ilginç bir ifade geçiyor. Türklerin kralı. Tam olarak Türkçesi şöyle. Türkler ülkesinin sadık kralı 1. Geza. Evet, sıkı durun. Macarlar Bizans kaynaklarında Türk olarak anılıyor. Bununla birlikte bazı yazarlar Ortaçağ Bizans kaynaklarında kullanılan Türk ya da Türkiye kelimelerinin bugünkü anlamıyla Anadolu'daki Türkleri ifade etmediğini, Bizansların bu kelimeyi Orta Asya kökenli tüm göçebe topluluklar için kullandığını ileri sürüyorlar. Neyse, sonuçta elimizde genetik veriler var, dil bilimsel bulgular var, tarihsel kayıtlar var. Ama bunlar her zaman tek bir noktada birleşmiyor. Daha doğrusu aynı soruya farklı açılardan bakıyorlar. İşte bu yüzden Macarlar Türk mü sorusu basit bir evet ya da hayırla cevaplanabilecek bir soru değil. Konuyu biraz daha deşmek gerekiyor. Bu videoda milli duygular ya da efsaneler üzerinden değil, bilimsel veriler üzerinden ilerleyeceğiz. Genetik çalışmalar bize ne söylüyor? Dil açısından Macarca nerede duruyor? Tarihsel kayıtlarda Macarlar nasıl anlatılıyor? Gerçekten nereden geldiler? Orta Asya ile bağları ne kadar güçlü? Ve bugünkü Macaristan halkının genetik yapısı nasıl şekillendi? Hazırsanız bu karmaşık ama bir o kadar ilginç olan bu hikayeyi birlikte adım adım inceleyelim. Bir halkın kim olduğunu anlamak istiyorsanız sadece bugün nerede yaşadığını değil, geçmişte nereden geldiğine ve nerelerden geçtiğine de bakmanız gerekir. Peki Macarlar nereden geldi? Bugün Avrupa'nın tam ortasında yaşıyorlar. Ama onların hikayesi binlerce kilometre doğuda. Ormanlarla, nehirlerle çevrili sert bir iklimin hüküm sürdüğü bir coğrafyada. Volga-Ural bölgesinde başlıyor. Burası sıradan bir yer değil. Avrasya'nın iki büyük dünyasının kesişim noktası. Orman ve bozkır. Kuzeyde avcı toplayıcılar, güneyde atlı göçebeler var. Ve Macarların ataları tam bunların sınırında yaşıyordu. Ne güneydekiler gibi tamamen bozkır halkıydılar, ne kuzeydekiler gibi tamamen orman insanı. İkisi arasında bir yerlerde bir çeşit köprüydüler. Arkeoloji bunu açıkça gösteriyor. Özellikle iki kültür öne çıkıyor. Kuşnarenkovo ve Çialik. Bu kültürlere ait mezarlar, eşyalar ve yaşam izleri bize şunu gösteriyor. Bu insanlar sürekli hareket halindeydi. Ama bu rastgele bir hareket değildi. Bir yönü vardı. Nasıl? Doğudan batıya doğru. Tabii ki bu bir anda gerçekleşen büyük bir göç değildi. Yüzyıllar süren, dalga dalga ilerleyen uzun bir yolculuktu. Genetik veriler bunu doğruluyor. Farklı dönemlere ait DNA örnekleri Macarların atalarının adım adım batıya doğru kaydığını gösteriyor. Üstelik bu yolculukta yalnız da değillerdi. Karşılaştıkları her toplum onların genetik ve kültürel yapısına bir şeyler ekledi. Ancak bu kadar karışıma rağmen bazı izler hiç kaybolmadı. Özellikle Ural bölgesine özgü genetik işaretler binlerce kilometre boyunca taşındı. Bu genetik izler de bilim insanlarına bir çeşit harita verdi. Yani artık Macarların izlediği yolu genlerinden takip edebiliyoruz. Peki bu yolculuğun başlangıç noktası neresiydi? İşte burada işler ilginçleşiyor. Uzun süre boyunca 19. ve 20. yüzyıl araştırmacıları Ural dillerinin ana vatanını Ural Dağları ve çevresi olarak kabul etti. Bu nedenle bu dil ailesi de doğal olarak Ural dilleri olarak adlandırıldı. Ancak günümüzde Ural dillerinin ana vatanının tam konumu hala tartışmalı. Çünkü son yıllarda gelen antik DNA verileri bambaşka bir tabloyu ortaya koyuyor. Köken çok daha doğuda olabilir. Peki nerede? Bugünkü Sibirya'da, Yakutya bölgesinde. Yaklaşık 4500 yıl önce yaşamış topluluklar Ural dillerinin en erken izlerini taşıyor olabilir. Bu genetik imza bugün hala bazı halklarda güçlü şekilde görülüyor. Örneğin Kuzey Sibirya'daki Taymır Yarımadası'nda yaşayan Samoyed halklarından Nganasanlarda neredeyse %100 oranında. Peki bugünkü Macarlarda neredeyse tamamen kaybolmuş durumda. İşte hikayenin en çarpıcı noktalarından birisi de bu. Macarların dili bugüne ulaştı ama genetiği büyük ölçüde değişti.
Macarlar dil olarak en yakın akrabaları olan Mansi ve Hant halklarıyla aynı Ugor kökünden geliyor. Ama yolları yaklaşık 4000 yıl önce ayrılıyor. Mansi ve Hantlılar Sibirya'da kalırken Macarların ataları güneye iniyor ve kaderlerini değiştirecek o coğrafyaya giriyorlar. Nereye? Bozkır'a. Bozkır'da yaklaşık 3000 yıl geçiriyorlar. Göçebe hayvancılığı öğreniyorlar. Atla bütünleşiyorlar. İrani halklardan hayvancılık ve metalurji, Türk topluluklarından ise giyim, tarım ve bağcılık gibi konularda etkileniyorlar. Hatta bazı Türk gruplarını asimile edip aralarına alıyorlar. Sonra Hazar Kağanlığı gibi büyük siyasi yapıların parçası oluyorlar. Ancak Macarlar tüm bu etkileşimlere rağmen kimliklerini kaybetmiyorlar. Dillerini koruyorlar. Ancak 9. yüzyılda her şey değişiyor. 7 Macar kabilesi birleşip tarih sahnesine çıkıyorlar. Yazılı kaynaklarda Macarların adı ilk kez 831 yılında Bulgar Hanlığı'nın emrinde paralı asker olarak çalıştıkları şeklinde geçiyor. 895 yılında Karpat Havzası'na ve bugünkü Macaristan'ın kalbi olan Büyük Macar Ovası'na, Macarcası Nagi Alföt, ulaşıyorlar. Burası çok önemli çünkü Karpat Havzası Avrasya bozkırlarının Avrupa'daki son uzantısı ve Macarlar artık burada duruyor. Ama durdukları anda bile üstün okçuluk yetenekleri ve atlı göçebe savaş taktikleriyle Avrupa'yı sarsıyorlar. İspanya'dan İtalya'ya kadar uzanan akınlar, yıllarca süren bir korku dalgası. Ta ki 955 yılında Kutsal Roma İmparatoru 1. Otto tarafından Lechfeld Muharebesi'nde ağır bir yenilgiye uğratılana kadar. Ama bu yenilgi de bir son olmuyor. Bir dönüşümün başlangıcı oluyor. 1000 yılında Kral 1. Stefan ya da diğer adıyla İştvan Hristiyanlığı kabul ediyor Macarlar. Ve pagan bozkır göçebelerinden Latin Batı Hristiyanlığının doğudaki en büyük kalesine dönüşüyorlar. 10. yüzyılda Avrupa'ya gelen Macar elitlerinin öyküsü basitçe böyle. Onlar Doğu Avrasya kökenli genetik özellikler taşıyordu. Bugünün Macarları ise komşularından neredeyse ayırt edilemez durumda. Peki bu nasıl oldu? Birazdan bu konuya değineceğim ama birazcık sabır. Macarlar kimdi? Orman kökenli bir Ural halkı mı yoksa Bozkır'ın savaşçı dünyasının parçası mı? Cevap aslında ikisinin tam ortası demiştik. Çünkü Macarlar batıya doğru ilerlerken Avrasya'nın en güçlü aktörleriyle karşılaştılar. Hunlar, Avarlar, Hazarlar ve bu karşılaşmalar onları tamamen değiştirdi. Bilimsel verilere göre 10. yüzyılda Avrupa'ya gelen Macarlar genetik açıdan tek tip bir halk değildi. Mitokondriyal DNA analizlerine göre bu topluluğun yaklaşık %75'i Batı Avrasya, %20-25'i ise Orta ve Doğu Avrasya kökenliydi. Yani bu insanlar hem Avrupa'dan hem Asya'dan izler taşıyordu. Üstelik sadece erkekler değil, kadınlarda da aynı genetik çeşitlilik var. Peki bu ne demek? Macarlar sadece savaşçı bir grup olarak göç etmemişi demek. Aileleriyle birlikte hareket eden bir halk söz konusuydu. Genetik karşılaştırmalar daha da ilginç bir tablo çiziyor. Macar fatihler Güney Sibirya'daki topluluklara, Kazakistan bozkırlarına ve hatta Asya Hunlarına kadar uzanan genetik benzerlikler gösteriyor. Peki şimdi o en çok merak edilen soruyu soralım. Macarlar ile Hunlar arasında gerçekten bir bağ var mı? Efsaneler evet diyor. Hatta bu hikayelerin merkezinde ünlü Hun hükümdarı Atilla da var. Peki tarih ne diyor? O biraz daha temkinli. Çünkü iki toplum arasında yaklaşık 400-500 yıllık bir zaman farkı var. Yani doğrudan bir devamlılık kesin değil. Ama genetik veriler bu bağı tamamen de reddetmiyor. Macar fatihlerin DNA'sında Asya Hunlarıyla ortak izler bulunuyor. Özellikle bazı anne soyu haplogrupları Hun dönemine kadar uzanıyor. Hatta bazı örnekler genetik olarak neredeyse aynı noktada buluşuyor. Peki bu ne anlama geliyor? Macarlar Hunların birebir devamı olmayabilir ama aynı bozkır dünyasının çocuklarıydı. Bunu anlamak için bozkırı anlamak gerekiyor. Burası sabit sınırların olduğu bir yer değil. Kabileler sürekli hareket halinde. İttifaklar kuruluyor, ittifaklar dağılıyor. Halklar birbirine karışıyor ve her temas Macarlarda yeni bir genetik iz bırakıyor. Hunlardan sonra sahneye çıkan güç ise Avarlar. Macarlardan önce Karpat Havzası'na gelen ilk büyük bozkır kavimlerinden biri.
önceki programlarda Avarlardan bahsetmiştim. Peki Avarlar ile Macarlar arasında bir bağ var mı? Cevap karmaşık. Genetik veriler bazı benzerlikler gösteriyor. Hatta belirli bir süreklilik ihtimali de var. Ama birebir akrabalık net değil. Avarlar ağırlıklı olarak Güney ve Doğu Avrupa anne soylu genetik özelliklerine sahipken Macarların anne gen havuzu Batı Avrasya ile Orta ve Kuzey Avrasya unsurlarının daha çeşitli bir karışımından oluşmakta. Yani Avarlar Macarların doğrudan atası değil ama hikayelerinin bir parçası olabilir. Şimdi son olarak en önemli temas noktasına geliyoruz. Hazarlar. Macarlar Avrupa'ya ulaşmadan önce bir süre Hazar Kağanlığı'nın etkisi altında yaşadı. Bu dönem çok önemli. Çünkü burada Macarların sadece kültürü değişmedi, genetik yapısı da değişti. Orta Asya kökenli bazı genetik izler tam bu dönemde Macarlara katıldı. Modern Macar erkeklerinde Asya Hunları yani Xiongnu arasında bazı ortak baba soyları yani haplogruplar görülüyor. Bunlar ne? R1A Z93, N1C M46, R1B L23 ve Q M242 gibi. Bu iki toplum arasında genetik bir bağlantı olduğunun göstergelerinden biri. Özetle Hun etkisi, Türk topluluklarının etkisi ve Hazar bağlantısını dikkate alırsak Macarlar tarih boyunca hiçbir zaman tamamen saf bir halk olmadı diyebiliriz. Aslında güçlü ve uzun ömürlü toplumlar genellikle böyle oluşur. Farklı kökenler bir araya gelir, birleşir ve sonunda yeni ama tutarlı bir kimlik ortaya çıkar. Biz Türkler de benzer süreçlerden geçtik. Farklı kökenler birleşti ama sonunda bugünkü benzersiz kültür ve kimliğimizi yarattık. Peki bu kadar farklı kökenden gelen insanlar nasıl oldu da tek bir kimlik altında birleşti? Ve bu kimliği nasıl oldu da Avrupa'nın tam ortasına kadar taşıdı? Bu sorunun cevabı kısmen genetikte saklı. Şimdi Macarların DNA'sına daha yakından bakacağız. Haplogruplara yani anne ve baba soylarını gösteren genetik işaretlere. Bu işaretler, bu şifreler bize tarih boyunca kimlerin kimlerle birleştiğini anlatacak. Macar fatihlerin DNA'sına baktığımızda karşımıza tek bir köken çıkmıyor. 3 büyük parçadan oluşan bir yapı görüyoruz. Birincisi Altay ve Sibirya kökenli Bozkır bileşeni. Hunlar ve ilk Türk topluluklarıyla bağlantılı. İkincisi Ural bölgesi. Yani Fin-Ugor dünyası. Hantı ve Mansiler. Eskiden Osyaklar ve Vogullar olarak adlandırılan Hantı ve Mansiler rengeyi yetiştiriciliği ile avcılık ve balıkçılıkla uğraşan Batı Sibirya halklarıdır. Üçüncüsü ise Karadeniz'in kuzeyi ve Kafkasya hattı. Avrupa ile Asya'nın kesiştiği yer. Peki bu üçü birleştiğinde ortaya çıkan şey ne? Bu bir ittifak. Bu arada bir yanlış anlama olmasın. Bugünkü Macar halkından değil, 10. yüzyıldaki atalarından ilk Macar fatihlerden söz ediyorum. Modern Macarların genetiğine az sonra değineceğim. Neyse, genetik açıdan Macar fatihlerin yaklaşık 3'ü Batı Avrasya, geri kalanı Orta ve Doğu Avrasya kökenli demiştik. Yani bu insanlar iki dünyanın birleşimi. Üstelik sadece genetik değil, fiziksel bulgular da aynı şeyi söylüyor. Ağırlıklı olarak Avrupalı özellikler ama içinde Asya izleri de barındıran karma bir yapı. Peki bilim insanları bu karışımı nasıl takip ediyorlar? Cevabı artık biliyorsunuz. Haplogruplar yani anne ve baba soyunu takip eden genetik işaretler. Örneğin N-M46 ve R1A Z280. Bu iki hat Macarlarla Ural dünyası arasında doğrudan bir köprü kuruyor. Yapılan hesaplamalar bu soyların ortak adasının yaklaşık 10 bin yıl öncesine uzandığını gösteriyor. Ama detaylara indiğimizde hikaye daha da ilginçleşiyor. Örneğin Konda mansilerinde %33 oranında görülen NP43 bugün Macar dili konuşan topluluklarda neredeyse hiç yok. Ancak R1A Z280 farklı bir tablo sunuyor. Macaristan'da hatta Romanya'da yaşayan Sekerler ve Moldova'da yaşayan Çangolar gibi Macar azınlıklarda hatta Sibirya'da Mansilerde yani hepsinde mevcut. Ve bu hattın ortak atası yaklaşık 10 bin yıl öncesine gidiyor. Yani hikayeyi düşündüğümüzden çok daha eski. Şimdi en kritik haplogruplarından birine gelelim. N1C. Bu genetik iz Macarların hem kökenini hem de dilini anlamamıza yardımcı oluyor. Çünkü bu haplogrup Ural ve Kuzey Avrasya dünyasında son derece yaygın.
Finlandiya'da %60'ın üzerinde. Laponya'da %50'den fazla. Yakutlarda ise %90'a kadar çıkıyor. Türk dünyasında bile izleri var. Çuvaşlarda %28, Volga Tatarlarında %21, hatta Anadolu'da bile yaklaşık %4 oranında görülüyor. Peki modern Macarlarda neredeyse hiç yok. İşte hikayenin en çarpıcı noktası burada. Bu genetik iz 10. yüzyıldaki Macar fatihlerinde vardı ama iz zamanla kayboldu. Yani dili taşıyan insanlar değişti ama Macarca yaşamaya devam etti. Daha da çarpıcı bir detay var. Bu N haplogrubu tek bir kaynaktan gelmiyor. Aynı Macar topluluğu içinde iki farklı kol bulunuyor. Biri Ural kökenli N3A4, diğeri Sibirya ve Türk dünyasına bağlı N3A2. Bu ne demek? Aynı toplumda, hatta orduda, örneğin Bulgar Hanlığı'nın emrine giren Macar ordusunda farklı kökenlere, hatta farklı dil geçmişlerine sahip insanlar olabilir. Yani eski Macar kabileleri muhtemelen tek dilli değildi. İki dillilik, hatta çok dillilik. Bu ihtimaller sandığımızdan çok daha güçlü. Buna karşılık M46 hattı Macarlar, Sekeller ve Mansiler arasında ortak olarak paylaşılıyor. Bu soyun ortak atısı ise yaklaşık 7000 yıl öncesine gidiyor. Peki bugün Ural dünyasında hala yaygın. Ancak modern Macarlarda sadece %1-2. Yani tarih boyunca yaşanan bu karışımlar bu mirası neredeyse silmiş götürmüş. Ama tamamen de değil. Çünkü bazı topluluklar var ki adeta geçmişi işlerinde saklıyorlar. Örneğin Çangolar. Moldova'da yaşayan bu topluluk yüzyıllarca izole kalmış. Ve bu sayede eski Macarların genetik izlerini daha net korumuşlar. Yapılan analizlerde antik Macarlarla yüksek oranda ortak soylar bulunuyor. Hatta bu eşleşmelerin içinde Asya kökenli C haplogrubu bile var. Karos mezarlığında bulunan bir bireyde tespit edilen C2M217 hattı Asya Hunları dönemine kadar uzanıyor. Ve bu profil bugünkü Kazaklar ve Altay topluluklarıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Ama ilginç bir şekilde modern Macarlarda bu iz yok. Yani eski Macarların getirdiği genetik miras daha çok küçük izole topluluklarda yaşamaya devam ediyor. Benzer bir durum Romanya'da yaşayan Sekerlerde de görülüyor. İlk bakışta tipik bir Orta Avrupa topluluğu gibi görünüyorlar. Ama detaylara indiğimizde eski Macar fatihlerine ait izler hala mevcut. A, B, C ve G2A gibi haplogruplar. Tabii ki bu izlerin hepsi doğrudan fatihlerden gelmemiş olabilir. İşin ilginç tarafı eski Macarlarla en yüksek genetik paylaşımı olan topluluklar bugün modern Macarlar değil. Çango ve Sekeller gibi izole Macar azınlıkları da değil. Büyük ölçüde Rusya'da yaşayan topluluklar. Tataristan'daki Volga Tatarları, Nenets Özer okrugundaki Nenetsler ve Komi Cumhuriyeti'ndeki Komi halkı. Bunların ilki Türk, son ikisi Ural dilleri konuşan halklar. Yani eski Macarların genetik akrabaları bugün Avrupa'da değil, Avrasya'nın farklı köşelerinde yaşıyorlar. Tarih kitaplarındaki sahne ve ifadeler genelde şöyle. Atlı savaşçılar, becerikli okçular, ani baskınlar. Macarlar Avrupa'yı fethetti. Peki bu nasıl oldu? Ural bölgesinden Karpat Havzası'na uzanan göçün tam rotası ve zamanlaması hala tartışmalı. Ama 895 ile 907 yılları arasında Macar kabilelerinin Karpat Havzası'na yerleştiğini biliyoruz. Burada yalnız değillerdi. Slavlar, Avarlar ve yerel Avrupa toplulukları da vardı. İlk başta Macar fatihler yerel halktan belirgin şekilde farklıydı. Daha doğulu bir genetik profile sahiptiler. Ama bu durum uzun sürmedi. İlk nesillerde sınırlı olan etkileşim birkaç kuşak içinde hızla arttı ve sonra iki toplum tamamen kaynaştı. Yani yeni bir genetik yapı ortaya çıktı. Ancak bugünkü Macarlar ile o ilk Macarlar arasında genetik bağ neredeyse yok gibi. Peki bu nasıl oldu? Fatihlerin genetik mirası neden kayboldu? Cevap belki de tarihin en acı gerçeğinde saklı. Savaş. Macar fatihler uzun süre askeri elitler olarak yaşadı. Sürekli savaşan, sürekli risk alan bir sınıf ve bu durum onları nüfus açısından kırılgan bir hale getirdi. Moğol istilaları, büyük Avrupa savaşları, bitmek tükenmek bilmeyen yıkıcı çatışmalar. Bu süreçte o ilk savaşçı sınıf büyük ölçüde ortadan kalktı. Yani bu savaşlarda sadece insanlar değil, soylar da yok oldu.
Bir bakıma Macar elitleri kendi kurdukları sistemin kurbanı oldu. Ama ilginç bir şekilde genleri kaybolurken dilleri kaybolmadı. Yerel halk Macar fatihlerin dilini ve kimliğini benimsedi. Yani Macarlar aslında çok nadir görülen bir şeyi başardı. Genetik olarak değiştiler ama kimliklerini korudular. Gelelim modern Macar topluluğunun genetik yapısına. Bugün baktığımızda hem erkek soylarında hem de anne hatlarında Macarların genetik profilinin büyük ölçüde Orta Avrupa halklarıyla örtüştüğünü görüyoruz. Yani genetik açıdan izole ya da tamamen farklı bir yapıdan söz etmiyoruz. Aksine yüzyıllar süren karışım ve etkileşimin net sonucu ortada karşımızda duruyor. Y-DNA haplogrupları yani baba hattını takip eden genetik izler bize bu konuda önemli ipuçları veriyor. R1A %25 ila 35 oranında. Büyük ölçüde R1A, Z282 gibi Doğu Avrupa alt grupları. Daha çok nadir olarak R1A, Z93'te görülüyor. Bu Orta Asya hattı. R1B %15 ila 25. Batı Avrasya kökenli. Bu Avrupa bağlantısını gösteriyor. I2 artı I1 %15 ile %20 arasında. Bu da Avrupa kökenli. E1B1B %5 ila 10 arasında. Balkanlar ve daha öncesinde Kuzey Avrupa kökenli. Afrika pardon. J2 %5 ila %10. Neolitik tarımcı kökenli. Anadolu, Mezopotamya. N1A1 M46 ya da eski adıyla N1C bu %1 ila 5 arasında. Bu da Orta Asya kökenli. Yani Macar erkek hatlarının büyük çoğunluğu Avrupa kökenli. Ural kökenli N hattı ise düşük ama hala mevcut. Şimdi anne soylarına bakalım. Avrupa tipi mtDNA açık ara dominant. H %40 ila %50 arasında. Bu Avrupa kökenli. Birinci sırada. Türkiye'de de öyle biliyorsunuz. Daha düşük oranda ama H birinci grup. U özellikle U5 %10 ila 15. Bu da Batı Avrasya Anadolu kökenli. İkinci grup. Bu Türkiye'de de öyle. İkinci grup olarak U var. J ve T %10 ila 20 oranında. Yakın Doğu Avrupa Anadolu kökenli. K %5 ila 10. Bu da Batı Avrasya kökenli. V, W, X bunlar düşük oranlarda bulunuyor. Asya kökenli mtDNA yani anne hattı B, M gibi Doğu Asya haplogrupları çok düşük oranda. %1 ila %3 oranında. Görüleceği gibi Asya kökenli hatlar Avrupa kökenlilere göre çok daha düşük oranlarda. Yani sonuç net. Modern Macarlar bugün genetik olarak Avrupa'nın bir parçası. Ama kökenlerinde Ural'dan gelen izler var. Orta Asya'dan gelen izler var. Ve bu izler tamamen kaybolmuş değil. Özellikle izole topluluklarda geçmiş hala yaşamaya devam ediyor. Peki şimdi şu soruyu sorabiliriz. Eğer genler bu kadar değişebiliyorsa bir halkı gerçekten aynı halk yapan, homojen hale getiren şey nedir? DNA mı, dil mi, kültür mü yoksa ortak hafıza mı? Aslında bu soruya siz de yorumlar bölümünde cevap yazabilirsiniz. Genetik olarak baktığımızda günümüz Macarları çevrelerindeki Orta Avrupa halklarına oldukça benziyorlar. Slovaklar, Almanlar, Romanyalılar. Aralarındaki fark çoğu insanın düşündüğü kadar büyük değil. Ama burada önemli bir detay var. Antik Macar fatihlerine ait 76 genetik hattın sadece 21'i günümüz Macarları ve Sekerlerinde eşleşiyor. Ve bu eşleşmelerin hiçbiri Asya kökenli değil. Peki bu ne demek? 10. yüzyılda Avrupa'ya gelen o bozkır kökenli genetik yapı bugün büyük ölçüde kaybolmuş durumda. Neden? Cevap genetik sürüklenme. Son 1000 yıl boyunca yaşanan karışımlar, savaşlar, nüfus değişimleri bu süreç Macarların genetik yapısını adım adım dönüştürdü. Bir zamanlar güçlü olan Asya ve bozkır izleri zamanla silikleşti. Hatta neredeyse tamamen kayboldu. Bu sürecin arkasındaki mekanizma aslında çok basit. Küçük bir grubun büyük bir nüfusa karışması. Sürekli dışarıdan gelen gen akışı. Bununla mücadele edemiyorsun yani çok kalabalık bir grubun içinde. Ve rastlantısal gen kayıpları. Benzer bir süreç Bulgarlarda da oldu biliyorsunuz. Sonuç Macarlar genetik olarak çevrelerine benzediler. Ama kimliklerini kaybetmediler. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri aynı dili konuşan iki farklı topluluk. Macaristan'da Redköz ve Slovakya'da Vah Vadisi halkları. İkisi de Macarca konuşuyor ama genetik olarak birbirleriyle aynı değiller. Redköz bölgesinde eski Macar fatihlerine ait bazı genetik hatlar hala korunmuş durumda. R1A Z93, N M46, Q M242, R1B L23. Bu haplogruplar nüfusun yaklaşık %10'unda görülüyor.
Ama Vah Vadisi'nde bu izlerin hiçbirisi yok. Oradaki genetik yapı çevredeki Hint-Avrupa topluluklarına çok daha yakın. Hatta bazı hatlar Balkan popülasyonlarıyla benzerlik gösteriyor. Yani iki toplumda aynı dili Macarcayı konuşuyor ama farklı genetik hikayeleri sahip. Hatta modern Macarların bazı genetik hatları Kafkasya'ya da uzanıyor. Örneğin bazı haplogruplar Kafkas Avarları, Çerkezler, Balkarlar ve Abhazlarla doğrudan ortak izler taşıyor. Hatta bazı alt gruplar Osetlerle aynı genetik kümelerde yer alıyor. G2A ve QM242 gibi hatlarda da benzer bağlantılar görülüyor. Özellikle bazı Sekel ve Çango gruplarında Kafkasya ile doğrudan örtüşen genetik izler tespit edilmiş durumda. Peki bu ne anlama geliyor? Macarların geçmişi aynı zamanda Kafkasya'yı da içine alan daha büyük bir Avrasya hikayesi demek. Peki neden bugün hala binlerce Macarın adı Atilla? Ve neden Macarlar kendilerini Hunlarla akraba hissediyor? Şimdiye kadar genetikten konuştuk. Haplogruplar, göçler, DNA ama artık çok daha farklı bir yere geliyoruz. Kültüre. Macarların en eski anlatılarından biri Magor ve Hunor efsanesi. Bu efsaneye göre Macarlar ve Hunlar iki kardeşten gelir. Yani aynı soydan. Bu tarihsel olarak kanıtlanmış mı? Hayır. Ama bu çok da önemli değil. Bu bir hikaye, kronik değil. Burada aslında Macarların kendilerini nasıl gördüğünü ya da nasıl görmek istediğini anlamalıyız. O Macarlar Orta Çağ'da biz buraya yeni gelmedik. Biz buranın zaten eski sahipleriyiz demek için bu efsaneyi üretmiş. Güç ve kimlik kazanma aracı olarak kullanmışlar. Ve bu kimliğin en güçlü sembollerinden biri kim? Atilla. İlginç olan şey şu. Hunlar ile Macarlar arasında yaklaşık 400-500 yıl var. Yani tarihsel olarak doğrudan bir bağ yok. Ama buna rağmen Atilla ismi hala yaşıyor. Neden? Çünkü insanlar sadece gerçeklerle avunmuyor. Hayatlarına, kimliklerine, mesleklerine, ilişkilerine bir anlam yüklemeye, sahip oldukları şeylere de bir anlam kazandırmaya çalışıyorlar. Bu yüzden Atilla Macarlar için bir tarihsel figürden çok daha fazlası. Güç, fetih, geçmişle kurulan bağ ve en önemlisi biz kimiz sorusuna verilen duygusal bir cevap. Neyse artık bitiriyoruz. Bilim bize ne söylüyor? Modern Macarlar genetik olarak büyük ölçüde Avrupalı. Peki Macar kültürü ne diyor? Biz Hunların torunlarıyız. Peki bu durum bir çelişki mi? Aslında değil. Bu insanlık tarihinin en temel gerçeklerinden biri. Kültürel süreklilik arzusu. Genetik zamanla değişir, karışır ama kültür her zaman aynı hızla değişmez. Dil kalır, efsaneler kalır, isimler kalır ve bazen bir halkı ayakta tutan şey tam olarak da budur. Hatta bazen tek şey budur. Neyse artık bitiriyorum. Bu videonun başından beri tek bir sorunun peşindeydik. Macarlar kimdir? Şimdi parçaları birleştirelim. Bu hikayenin merkezinde özel bir yer var. Panonya Ovası. Sıradan bir coğrafya değil. Avrasya bozkırlarının Avrupa işine uzanan en önemli kapılarından biri. Açık arazisi ve geniş otlaklarıyla atlı göçebe yaşam tarzının burada uzun süre var olabilmesini sağlayan bir coğrafya. Tarih boyunca birçok topluluk buraya geldi. Hunlar, Avarlar, Sarmatlar ama çoğu için burası sadece bir duraktı. Sonra Macarlar geldi. Fark şuydu, onlar sadece gelmedi. Burada kaldı. Hala varlığını sürdüren bir devlet kurdular. Dilleri unutulmadı ve kalıcı bir kimliğin çimentosu oldu. Bugünlük de bu kadar. Buradan tüm Macar dostlarımıza selam gönderiyorum. Eğer bu video size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa ya da bir dakika ben bunu hiç böyle düşünmemiştim dedirttiyse ne mutlu bana. Beğenmeniz, yorum yapmanız, videoyu paylaşmanız, hype etmeniz ve abone olmanız kanalın büyümesine büyük katkı sağlıyor. Sayenizde 10.000 aboneye geçtik. Tüm takipçilerine çok teşekkür ediyorum. İlgilenenler için bu program için kullandığım bazı kaynakları altta açıklama bölümüne ekliyorum. Başka bir programda görüşmek üzere, hoşça kalın.